Mis gibi kokuyor. Doğaya ne kadar teşekkür etsek azdır. Herkese merhaba. Bugünün menüsü polpetta alla pizzaiola, yani pizzacı köftesi. Bu reçetenin içerisinde de kekik var. Ben de tazesini toplamak için doğaya alışverişe çıktım. Günün sonunda da size tarihini anlatacağım ve sizi çok güzel bir yere tadıma götüreceğim. Size bu lezzetli köftenin malzemelerini tanıtmak istiyorum. 2 dilim ekmek, yarım bardak süt, ekmek dilimlerini ıslatmak için kullanacağız. 5 adet domates, yarım kilo dana köftelik kıyma, 15 gram kapari, taze kekik, 2 diş sarımsak, 35 gram parmesan peyniri. Bunu marketten toz olarak da alabilirsiniz veya paket alıp rendeleyebilirsiniz. Yarım bardak beyaz şarap, yumurta 1 adet. Bunun sarısını kullanacağız. Tane karabiber, zeytinyağı ve deniz tuzu. Şimdi mutfağa geçtik. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İlk önce 2 dilim ekmeğimizi sütle ıslatıyoruz. On dakika boyunca ekmekler sütün içinde kalacak. İyice yıkadığımız ve soyulmamış domatesleri alıp ince ince doğramaya başlayacağız. Domatesleri küp küp doğradık. Şimdi zeytinyağını alacağız. Tencereye şöyle 2-3 kaşık gelecek kadar koyacağız. Ocağın altını orta ateşte açıyoruz. Zeytinyağı hafif kızarınca sarımsakları içine atacağız. Sarımsaklar pembeleşti. Şimdi bunları alıyoruz. Sarımsakları alıyoruz. Domatesi koyacağız. Domateslerin suyu çıkıncaya kadar pişirdik. Bu yaklaşık 5-6 dakika oluyor. Şöyle. Şimdi kaparileri ekleyeceğiz. Kaparilerin yıkanmış ve süzülmüş olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü çok tuz oluyor. Ardından bir tutam tuzu koyacağız. Şöyle deniz tuzumuzu. Sonra da 2 dal taze kekik. Çevrede çok fazla taze kekik olduğu için ben taze kekik kullanıyorum. Size yoksa normal kurumuş kekik de kullanabilirsiniz. Şöyle atıyoruz. Kekikleri de ekledikten sonra altını kısıyoruz. Kısık ateşte domateslerin bir 5-6 dakika daha pişmesi gerekiyor. Domates sosumuz pişti. 5 dakika pişirdik. Şimdi altını kapatıyoruz. Kenara alıyoruz. Bu arada mutfak mis gibi domates sosu koktu. Enfes. Şimdi sıra köftelere geldi. Şimdi köfteleri yapmaya sıra geldi. 500 gram köfteyi alıyoruz. Bir yumurta sarısını ekliyoruz.
Parmesanı ekliyoruz. Sütle ıslattığımız ekmekleri sıkıyoruz. Sonra 2 tutam tuzu ekliyoruz. Şimdi domates sosunda 1 tutam tuz kullandık. Bunda 2 tutam. Bu şekilde tuzun dengesini sağlıyoruz. Normalde zaten ben tuzu çok fazla kullanmıyorum. Şimdi biraz üzerine tane karabiber koyuyoruz. Bu şekilde karıştırmaya başlayacağız iyice. Köfteyi iyice yoğurduk. Şimdi yuvarlamaya geldi. Şöyle alıyoruz. Sonra un serptiğimiz kaba köfteleri yerleştirmeye başlayacağız. Zeytinyağı ısınınca köfteleri koymaya başlıyoruz. Köftelerimiz arkalı önlü kızardı. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi beyaz şarabı ekleyeceğiz. Beyaz şarabın alkolünün uçmasını bekleyeceğiz bu şekilde. Köfteler piştikten sonra son olarak domates sosunu köftelerin üzerine döküp 5-6 dakika daha birlikte pişiriyoruz. Şimdi biraz da süslemesine geçelim. Biraz fesleğeni koyalım. Şöyle. Biraz da bandırmak için baget ekmek çok güzel yakışıyor buna. Şöyle. Bunu da böyle koyalım. Sizi tadıma çok güzel bir yere götürecektim ama gördüğünüz gibi dağlarda yağmur geliyor. O yüzden tadımı burada yapmaya karar verdik. Şimdi gelin hep beraber yiyelim. Şöyle kesiyorum vallahi.
Acayip güzel olmuş. Tam parmak yedirtecek şekilde. Dün hava bozmaya başladığı için kapanışı evde yapmıştık. Bugün hava açtı. Dün kekik toplamaya geldiğimde papatyaların coştuğunu görmüştüm. En azından size bu güzelliği göstermek için kapanışı tekrar burada yapmaya karar verdim. Bakın nasıl, ne kadar güzel. Size kısaca köftenin tarihinden de bahsetmek istiyorum. Köfte koftaymış eski İran'da. Eski Romalılar zamanında köftenin varlığından bahsediliyor ama daha çok böyle yaban mersiniyle yaptıkları için daha fazla tatlıymış. Sonra 15. yüzyıla kadar köftenin varlığından hiç bahsedilmiyor. 15. yüzyılda Maestro Martino kendi kitabında köfte tarifi veriyor. Sonrasında 1891 yılında Pellegrino Artusi La Scienza in Cucina e l'arte di mangiar bene adlı kitabında köfteden bahsediyor. Bu zamanda normalde köfteleri haşlanmış et artıklarından yapıp sonrasında çok fazla baharatla zenginleştiriyorlarmış ki bu haşlanmış etin tadını bastırması için. Pellegrino Artusi bu kitabında şöyle demiş: ben size köftenin reçetesini anlatacak değilim çünkü siz zaten reçetesini biliyorsunuz. Yalnızca şunu söylemek istiyorum: bunu çiğ etten de yapıp çok az baharatla tatlandırıp çok güzel bir tat, lezzet elde edebilirsiniz. Bunun içerisine işte parmesan da ekleyebilirsiniz ya da ekmekleri süte ya da suda ıslatıp içerisine ekleyip sonra yumurtayla bunu bağlayabilip sonra zeytinyağında da kızartabilirsiniz diye kitabında sadece buna değinmiş. Ben bu yemeğin en lezzetlisini Napoli'de yedim. Cisnola bölgesinde. Cisnola çok büyük bir tekstil bölgesi, tekstil sitesi daha doğrusu. Bizim İtalya'da çalıştığımız Acenta'nın bizi orada hem iş adamlarının hem de çalışan kişilerin gittiği bir esnaf lokantasına götürürlerdi. Gerçekten inanılmaz güzel köfteler yerdim orada. Ben bu gittiğim esnaf lokantasında duyduğum bir hikayeyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hiçbir yerde yazılı değil, yalnızca bu bir söylenti. Napoli pizzacı artık yaşlandığı için pizza hamurunu artık yoğuramıyormuş ellerindeki problemden dolayı ve bunda çok üzülüyormuş. Eşi de bu eşinin kocasının üzüntüsünü gidermek için bu sosu ve köfteyi ortaya çıkarmış. İşte bu da başka bir hikayesi. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce size önemli olduğunu düşündüğüm bir şeye değinmek istiyorum. Normalde ben açık ortamlarda olduğumdan dolayı maske takmıyorum. Çünkü çevremde kimse yok. Doğanın içerisindeyiz çoğunlukla. Ama onun dışındaki gittiğim her yerde maskemi takıyorum. El hijyenine dikkat ediyorum. Mesafeye çok dikkat ediyorum. Bu yüzden sonuçta dünya bizim evimiz, çevremizdeki insanlarla biz büyük bir aileyiz. Bu nedenden dolayı maske takmaya, el hijyenine çok önem vermeliyiz. Mesafeye dikkat etmeliyiz. Sonuçta bizim sağlıkçılara yardımcı olmamız gerekiyor. Onlar olmazsa biz gerçekten daha zor durumda olabilirdik. O yüzden ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz. Bu şekilde. Mesafemize dikkat ediyoruz. El hijyenine dikkat ediyoruz. Ve ben buradan sağlıkçıları canı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu videoyu da ben onlara hediye etmek istiyorum ve alkışlıyorum kendilerini.